Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün gösterdiğim bu modelin tarifini bugün sizlerle birlikte uygulayacağız. Örneğe geçmeden önce de hem sorduğum soruya cevap veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Hem de bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu modelimiz için elinizde olan her kalınlıkta bir yünle uygulamasını yapabilirsiniz. Benim elimde taş renginde böyle güzel tüysüz bir yelek ipim vardı. Şiş olarak da 3 numara misina şiş kullandım. Normalde bu örneğimiz, bu ipimizin üzerinde 4-4,5 numara şiş yazar, fakat her zaman kullanacağınız örneğe göre ve elinize göre buradaki şiş ayarınıza değerlendirebilirsiniz. Ben her zaman bu ipi genelde 3 veya 3,5'la örüyorum, çünkü çoğu modelimde hafif bir buhar veriyorum ve ajurlu örneklerde kalın şişle ördüğünüz zaman çok laçka bir görüntü olur. O yüzden dediğim gibi deneyerek ince bir şişle çalışmasını yapabilirsiniz. Örneğimin bir tane deseni için toplam 12 tane ilmek atıyorum. 12'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Ben bu akşam sizlerle birlikte 2 desen uygulaması yapacağım için bu şekilde bir görüntümüz olacak. Toplam 27 tane ilmek atıyorum şişime. 2 tane kenar ilmeğim, 25 tane de modelim için. İstediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız arkadaşlar. 12 ve 12'nin katları artı 1 şeklinde sayımızı atıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra toplam 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dört adet düzümüzü çalıştıktan sonra sıradaki 2 tane ilmeğimizi alt taraftan batarak, burada ilmeklerinizin yönüne göre ayarlayabilirsiniz. Alttan batarak sağ tarafa doğru ilmeklerimi kesiyorum. Sağ kesimden sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Hemen sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru düz örgü şeklinde kesiyorum. Sol kesimden sonra da toplam 3 adet düz ilmek örüyorum. Şimdi farkındaysanız buraya kadar bir tane desenimi bitirmiş oldum. İlmeklerimi sayacak olursam da şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Normalde bizim 12 tane ilmeğimiz olması gerekiyordu. Sağ ve solda birer tane ilmek kestiğimiz için ilk desenimizde 2 tane ilmeğimiz eksilmiş oldu. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir sıra ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Bakın şuradaki görüntü. Bir sonraki sırada ajurlarla bu ilmekleri yerine getiriyoruz. Bunu aslında biz toplam 13 sıra boyuna kadar neredeyse aynı tekrarla ilerleyeceğiz. Yani birinci sırayı 3 defa, üçüncü sırayı yine 3 defa çalışacağız. O yüzden hep tekrarlı bir örnek. Zor değil, sadece aşamalı. Yine ikinci desene başlıyorum. 4 tane düz ilmek örüyorum. Şimdi 3 tane düzüm birinci ilmekten, 4 tane düzüm ikinci ilmekten, her kesim arasında toplam 7 tane düz ilmeğimiz oluyor. Yine sıradaki 2 ilmeği önce alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bu defa sıradaki 2 adet ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Siz çevirmeseniz de olur. İlmek yönlerinize göre değişebilir. Düz örgü hep aynı teknik. Sola doğru kesiyorum ve tekrarında yine 3 tane düz örüyorum. Şimdi artı bir tane ilmeğimizi buraya ekleyeceğiz. Çünkü model 3 düzle bitiyor. Buraya bir tane düzümüzü ekleyip sonunu 4 düzle tamamlıyoruz. Başlangıcı 4 düzle başlıyoruz. Bitirirken de 4 düz. Eğer burası devam etseydi yine 7 düz olup sağ kesim bir düz, sol kesim yapıp o şekilde devam edeceksiniz. Biz ikinci desene geldiğimiz için 4 adet düzle örneği kapatıyoruz. Şimdi geldik örneğimin ters tarafına arkadaşlar. Bu modelimiz yaklaşık 45-46 sıra civarı bir örnek. Yani çok uzunca bir model. Biz 46 sıra dersek eğer modelimizin, bunu demek ki 23 sırasını ön yüzden, 23 sırasını ters yüzden öreceğiz demektir. O yüzden biz bu 23 sıra zaten aşamalı ve uzun bir model olacağı için sadece ön yüz anlatımıyla devam edeceğim.
Tersinde bir işlem yapmıyoruz. Bu model ön yüzden düz, arka yüzünden de ters olarak çalışılıyor. Sizin alışlarınızın nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Düz ve ters örgü. Bu şekilde ikinci sıramı bitiriyorum ve dediğim gibi ters tarafına bir daha dönmeden bu şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Geldim örneğimin üçüncü sırasına. Şimdi birinci sırada modelimizdeki ilmeklerimizi kestik ve azalttık. Üçüncü sıramızda ajurlu bölümümüze yapıp burada modelimizin tekrar ilmeklerini yerine getiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ilmeğimin üzerine bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. İkinci düzümü örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü düz ilmeğimi örüyorum. Ve kalan bir düzde bakın şuradan zaten ilk etapta gözüküyor. Sağ kesim ilmeğim bu. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada benim yarım desenim oluyor. Bir adet düz ilmek örüyorum. Yine sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Şimdi burada 7 tane düz ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Onun üzerine tam deseni kuruyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ilmek artırdım. İkinci düz ilmeğimi ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü ilmeğimi ördüm düz olarak. Dördüncü ilmeğim, artışım ve beşinci düz ilmeğimi ördükten sonra da bakın şöyle bakalım. Bir düz sol kesimden sonra bir artırma, ikinci düz, ikinci artırma, üçüncü düz, üçüncü, dördüncü düz, dördüncü artırma ve beşinci düz. Beşinci düzü ördükten sonra yine sıradaki iki ilmeğimi birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Burada yine 7 ilmeğiniz olacaksa aynı tam tekrar yapacaksınız fakat başlangıçta olduğu gibi yarım desenim var. Bir düzümü ördüm. Bir tane arttırdım. İkinci düzümü ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü düzümü ördükten sonra da kenar ilmeğimi örüp bu şekilde sıramı kapattım. Başta ve sonda yarım desen, ortada tam desenimiz oluşuyor bu şekilde ve artırmalarımızla ilmek sayımızı yerine getirmiş olduk. Şimdi bu sırada bizim yine bakın tekrar sırası. Şimdi biz bu birinci ve üçüncü sırayı 3 defa tekrarlayacağız. Şöyle baktığınız zaman 3 tane ajur deliğimiz var. Bunların her arasında da bu kesme sıramız var. Bunu bu şekilde aynı tekrarlarla yapacağım için herkes çok rahatlıkla anlayacaktır. Dördüncü sıra tersini ördüm. Beşinci sırayla devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra ne yapmıştık? 4 tane düz örmüştük. 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ve tekrar 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kesiyorum. Bu sol kesimden sonra birinci ve ikinci desenin birleşimi oluyor. 7 tane düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yeniden 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Ve yine devam etseydi örneğimiz 7 tane düz örecektik. Yarım desenimize geldiğimiz zaman 4 tane düz örüp sıramızı kapatıyoruz. Evet, 5. sıramı da bitirip tersindeki sıramı tamamlayıp 7. sıra ajur bölümüne geliyoruz. Bir düz ördüm, bir arttırdım. İkinci düzümü ördüm, ikinci artırmamı yaptım ve üçüncü düzümü ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ve 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum yönlerini çevirerek. Buradan sonra önce bir tane düz örüp başlıyorum. Bir arttırdım.
ikinci düzümü ördüm, ikinciyi artırdım, üçüncü düzümü örüp üçüncüyü artırdım, dördüncü düzümü örüp dördüncü artırmamı yaptım ve beşinci düzümü örüp 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu örerken artık ilmeklerinizi göreceksiniz. Sağ kesim ilmekleri gözüküyor. Belki kamerada çok net gözükmez. Bir düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip hemen sola kestim. Ve kalan 3 ilmeğimizin önce birincisini ördüm, bir artırdım. İkincisini ördüm, ikincisini artırdım. Üçüncüsünü de ördükten sonra kenar ilmeğimi örüp sıramı bu şekilde tamamladım. Farkındaysanız hep tekrar sıralarla devam ediyoruz. 9. sıramız yine bizim ajurlu kesme sıramız. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Yani 1, 5, 9 aynı sıralar. Önce sağ tarafa doğru kestim. Bir düz ördüm ve daha sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. 7 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine 2 sağ tarafa doğru kesiyorum 2 ilmeği. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum ve kalan 4 adet düzümü örüp kesme sıramı bitiriyorum. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sıralarımız bizim aynı kesme sıralarımız. Şimdi 11. sıramızda son artırma ajur sıramız. Aslında daha bir tane var ama o yarım. Şu an 3. tam olanı yapacağız. Bakın şöyle 1'i yaptık, 2'yi yaptık. Şu an buradaki 3. sıramız, o da bizim ön yüzdeki 11. sıramız oluyor. Yine kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz ilmek örüyorum ve bir tane ilmek artırıyorum. İkinci düzümü örüp ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü düzümü örüp 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Şimdi bu sol kesimden sonra ajurumdan önce bir tane düzle başlıyorum. Bakın bir düz ördüm, bir arttırdım, ikinci düzümü ördüm, ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü düzümü örüp üçüncü artırmam, dördüncü düzümü ördüm, dördüncü artırmam ve daha sonra beşinci düzümüzü örüyoruz ve 2 ilmeği birlikte önce sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir düz örüp 2 ilmeği birlikte sol tarafa doğru kesiyoruz. Devam etseydi örneğimiz burası yine 7 ilmeklik tam desen olacaktı ama yarım desenimiz var başta ve sonunda 2 desen çalıştığım için bir ördüm, bir arttırdım, ikinciyi örüp ikinciyi arttırdım, üçüncüyü ördükten sonra düz ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte sıramı kapattım ve buraya kadar tekrar sıralarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi 13. sıramız bizim yine kesme sıramız. Fakat kesme sıramızda şöyle bir değişim de yapmaya başlıyoruz. Onu da örnek üzerinde göstereceğim. Bakın normalde sağ ve sol kesimlerimizde arttırma yapmıyorduk biliyorsunuz. Şimdi burada artık arttırmalara dıştan başlayacağız ve buradaki e, çatıyı mı diyeyim artık ne diyeyim, buradaki kapatma sistemine yapmaya başlayacağız bu sıramızda. Yine aynı aslında kesme sıramız, yine ilmek sayılarımız falan her şey aynı arkadaşlar. Sadece kesilen ilmeklerin yerine eksilmesin diye ilmeklerimizi artıracağız bu sırada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 adet düz ilmek örüyordum. 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra sıradaki 2 adet ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Şimdi kesilen ilmeğin yerine tam bu noktaya dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yeniden artırıyorum. Bu defa sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Tek farkı burası. Bu sırada artık ilmeklerimiz eksilmiyor. Olduğu gibi kalıyor. Yeniden 7 adet düz ilmek örüyorum. 5, 6 ve 7. 7 adet düz ilmekten sonra yeniden sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum.
Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Bir düz örüyorum. Buraya da önce artırma yapıp sonra sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve bakın yine kalan 4 adet düz ilmeğim var. Onları da örüp bizim kesme sıramızda artık normal olarak eksiltme yapmadan bu sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 4 defa bu sırayı tekrarladık. Birinci, beşinci, dokuzuncu ve 13. sıralarımız aynı tekrardı. Geldik ajur bölümüne. Şu an toplamda 3 defa ajur örneğimizi çalışmış olduk. Asıl parçaya baktığımızda da 3 tanesine geldiğimizde biz şu an bu noktadayız. Bizim bakın şurada dördüncü bir ajurumuz da var. Şöyle bakın tam burada dördüncü ajur sıramız da var. Şimdi bu sıramızı yapacağız. Bu sıra biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü fazladan sağlı sollu kesmelerimiz var. O yüzden lütfen özellikle bu sıramı dikkatlice izleyin arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Sağ kesim ilmeğimizi isterseniz şöyle bir bulalım. Oradan daha net şekilde anlayacaksınız. Sağ kesim ilmeğimize gelmeden önce 2 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Bakın şurası sağ kesim ilmeğimiz. Önde 2 tane ilmek var. Bir tane ilmek artırıyorum. Burası eğer sağ kesimse önündeki 2 tane ilmeği sola doğru keseceğiz demektir. Yönlerini çevirdim. Önce artırdım. 2 ilmeği birlikte sola kestim. Yani bir düz örüp artırdım. Sol kesim yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. Burada gördüğünüz üzere 3 tane ilmeğim var. 1, 2 ve 3. Onları ördüm. Devamında benim sol kesim ilmeğim var. Önce artırıyorum sol kesimde. Bu şöyle alttan beri gelen sol kesim ilmeği. Yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Hemen bunun akabine burası solsa sıradaki 2 adet ilmeğimi sağ tarafa doğru keseceğim demektir. Bakın şuradaki orta bölüme şekil vermeye çalışıyoruz. Solu yaptım. Hemen sıradaki 2 ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmekten sonra önce dolayarak bakın bu tam orta ilmeğine denk geliyor şimdi burası. Önce bir artırdım. Ortadaki bir düzü ördüm. Tekrar arttırdım. Yine buraya da aynı sistemi yapacağız. Sıradaki 2 adet ilmeğimizi yeniden sola doğru kesiyorum. İkinci desenime başladım şu an. Hemen yanına sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Karşılıklı geliyor sol ve sağlar. İlmeğimi artırıyorum ve 3 tane düz örüyorum. Yeniden ilmeğimi artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Sol kesimin hemen karşısına sıradaki 2 adet ilmeği de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Önce bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bizim normalde zaten kesilen sağ ve sol ilmeklerimiz vardı. Hemen onların tam karşısına onların zıttını yaparak oluşturuyoruz ve son ajur sıramızı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan sonra artık modelimizin içine dokunmadan sadece dıştaki kesimlerle devam ediyorum 17. sıramda. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 tane düz ilmek örüyorum. Şimdi şöyle baktığımızda bir alt sırada yaptığımız sağ ve sol kesim ilmekler karşı karşıya geldi. Biz burada sağı devam ettiriyorum. O yüzden 2 ilmeği birlikte aldım ve sağ tarafa doğru kestim. İlmek artırdım. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5 adet düz ilmek ördüm. İlmek artırıyorum. Bakın burada da 2 kesim ilmeği karşı karşıya geliyor fakat biz alttan geleni devam ettiriyoruz. Yani 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz.
Sol kesimden sonra da burada görüldüğü gibi 3 adet ilmeğimiz var. Bakın burası bizim çatılı olan bölümümüz. 1, 2, 3. Yeniden bakın sol ve sağ kesim ilmekleri var karşı karşıya. Kafanız burada karışmasın. Biz buraya alttan geleni alarak bu şekilde devam edeceğiz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İlmek artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm, ilmek arttırdım ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kalan 2 ilmeğin başta olduğu gibi 2 adet düzümü örüp sıramı bitiriyorum. Geliyorum ön yüze yeniden modelimin 19. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Yine kesim ilmeğime geldim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmek artırdım. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bir tane düz örüp yine sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düz ördüm. İlmek artırdım. Sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini sola doğru kestim. Bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimle birlikte sıramı tamamladım. Yine tersini çalışıp ön yüze 21. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kesim ilmeğimin önünde son sıram kaldığı için örneği keserek başlıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Burası yarım desen olduğu için bir tane ilmek arttırdım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 adet düz ilmek ördüm. İlmeğimizi arttırmadan önce burada son kalan 3 ilmeği göstereceğim. Bir sağ, bir düz ve bir tane de sol ilmeğim. Burası yarım olduğu için hepsini sağ tarafa doğru kestik fakat burada üçlü kesim yapacağız. Bir tane artırma yapıp sağ kesim ilmeğimin yönünü sol kesim ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan bir düzle sağ kesim ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Örmeden aldığım sol kesim ilmeğini de onların üzerinden boşluğa bırakıyorum ve tekrar ilmeğimi artırıyorum. Bu şekilde üçlü kesimimizi yaptıktan sonra yeniden 9 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Burada da 2 ilmeğimiz var. Yarım tepe olacağı için önce artırıp daha sonra 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve böylelikle kenar ilmeğimi de örerek ilk bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Toplam 21 adet sıradan oluşan bir parça. Tersi 22. sıramdan sonra benim sizlere sorduğum bölüme geldik arkadaşlar. Şimdi buradaki arayı herkes istediği kadar farklı yapabilir. Yani ikinci desen kurulumuna başlamadan önce arada bir boş sıra örüyoruz arkadaşlar. Ben burada daha doğrusu 2 sıra ördüm. Yani ön yüzden bir, arka yüzden de bir sıra olacak şekilde 2 sıra olarak boş sıra olarak çalıştım. Şu şekilde hiçbir işlem yapmadım ve tüm ilmeklerimi ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde ördüm. Buradaki sorum sizlere burayı 4 sıra yapsak mı acaba diye. Hani çok mu örnek birbirinin içine girmiş bir şekilde gözüküyor. Bir de bana atılan parçalarda sanki örnek daha ayrıkmış gibi duruyordu. Açıkçası ben 4 sıra yapacaktım ama dün tamamen benim dalgınlığıma gelerek ben bu iki desen arasındaki boşluğu sadece 2 sıra olarak çalıştım.
Orijinal modelde arada hiç sırada yoktu bu arada. Sadece bana atılan parçada buradaki ayrım sanki daha fazla duruyordu ama belki ipin kalınlığından kaynaklı da öyle bir görüntü oluyor olabilir açıkçası. İnce yünlerde dileyen burayı 4 sıra ya da benim gibi 2 sıra olarak da yapabilir. Şimdi ben ikinci sıranın uygulamasını da sizlerle birlikte yapacağım. Başlangıçta yarım desenimiz vardı fakat onun üstüne tam desen geliyor. Bu şekilde detaylı olarak yine ikinci bölümü toplam 21-22 sıra boyu aynı tekrarla devam edeceğiz ama bir tık hızlandırılmış versiyonuyla anlatacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tam desen başlangıcındayız. O yüzden sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Sol kesimden sonra aralar biliyorsunuz tam desenlerde 7 tane düz ilmekte. Burada da aynı şekilde 7 adet düz ilmeğimizi örüyoruz. Ve sıradaki kalan 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru keseceğiz. Şimdi şurada en son kesim yaptığımız ilmek bizim şu ayrımdaki ilmeğin üzerine denk gelmesi gerekiyor. Yani alttaki sayılarınızda bazen eksiltme artırmalarda sıkıntı olursa o denk gelmeyebilir. Oradan bakabilirsiniz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim ve 12 ilmeklik bir adet desenimi burada tamamlamış oldum. Şimdi ikinci desenime yeniden geçiyorum. Bir tane düz ördüm. 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Sıradaki ilmeklerimi ve sola doğru kesiyorum. Tekrar 7 adet düz ilmek örüyorum. Ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip bir tane düz örüyorum. Bu bizim eksiltme sıramızda. Aynı birinci sırada yaptığımız gibi yaptık. Sadece 2 tam desen, altta da 2 yarım bir tam vardı. Şimdi tersini örüp ön yüze 27. sırama geliyorum. Kenar ilmeğime örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çevirip ajur bölümümü kuruyorum. Ajur bölümünü nasıl kurmuştuk? Öncelikle bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci arttırmam. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. İkinci arttırmam. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Üçüncü arttırmam. Dördüncü düzümü ördüm. Dördüncü arttırmam. Beşinci düzümü örüp daha sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum ve 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Yine ajur bölümüne geldik ikinci desenim için. Bir ördüm, bir arttırdım, ikincisini ördüm, ikinci arttırmam, üçüncü düzümü ördüm, üçüncü arttırmam, dördüncü düzümü, dördüncü artırmamı yapıp en son beşinci düzümüzü örüyoruz ve daha sonra 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip bir tane düz örüyoruz ve sıramızı bu şekilde kapatıyoruz. Ve 29. sırama geliyorum. Bunu yine toplam 3 ajur deliği, 3 de eksiltme sırası olarak yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. 2 ilmeği birlikte sola kestim. 7 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 ilmeği birlikte önce sağ tarafa, bir tane düz ve 2 ilmeği birlikte sol tarafa kesiyorum. Tekrar 7 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Geldim 31. sıramdayım. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve ajurlu bölümümüzü oluşturuyoruz. Bir düz ördüm, bir artırdım. İkinci düzümü ördüm, ikinci ilmeğimi artırdım, üçüncü düz, üçüncü artırma, dördüncü düz, dördüncü artırmam ve beşinci düzümü ördüm. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim.
Bir düz ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum ve artırmaya başlıyorum. Bir düzden sonra bir artırmam, ikinci düzüm, ikinci artırma, üçüncü düzüm, üçüncü artırma, dördüncü düzüm, dördüncü artırma, beşinci düzüm, beşinci artırmam ve pardon beşinci düzden sonra sağ kesim ve bir tane düz ile sıramızı tamamlıyoruz. Bakın ikinci ajurumuzu da yapmış olduk arkadaşlar. Buradan sonra ben yine bir sıra kesme, bir sırada arttırma sırası yaparak şuraya gelmek istiyorum. Yani aynı tekrarı yine birinci bölümde olduğu gibi 3 ajur olana kadar çalışalım. Yani ben arkada örneğimin 33. 35. sırasını yapmış oldum. Baktığımızda toplam 3 defa ajur ve 3 defa da kesme sırası yaptık. Şu an 4. kesme sırama geldim. Bakın şöyle sayalım. Buradayız. Şu an bir sonraki kesmeye gelmeden önce 4. kesim sıramızda şuradaki bölümü oluşturmaya başlıyoruz. O yüzden bu sırayı ve bundan sonraki 2 sırayı yine dikkatlice izleyin arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buraya bir tane düz örüyordum ve sol kesim yapıyorduk. Şimdi sol kesimden önce bir tane artırma yapıyorum. Daha sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve yeniden 7 adet düz örüyoruz. Yani yine kesim sıramızdayız. 3. ajurumuzdan sonra kesim sıramızda artık eksiltme sıramız olmayacak. Birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum 7 düzden sonra. Bir arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 7 tane düz ilmek örüyorum. Eksiltme sıramız olmuyor artık bu sıra. Kesilen ilmeklerin yerine dolayarak ilmeğimizi arttırıyoruz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İlmek artırıp bir düz örüyorum ve daha sonra kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oluyoruz. Geldik örneğimizin 39. sırasına. Bir alt desende yine dediğim gibi bu sıra biraz karışık gelebilir ama son ajur sırası yine dikkatlice izlenmesi gereken sıralardan bir tanesi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ve sırada görülen sol kesim ilmeğim var. Önce doluyorum ilmeğimi, daha sonra bu sol kesim ilmeğimi yapıyorum. Şimdi bu sırada klasik kesilen ilmeklerimizin yanına, daha doğrusu karşısına hemen zıttını yapacağız. Şimdi biz sol kesimi yaptık ya arkadaşlar. Buraya hemen 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru keseceğiz. Kestik, 2 kesim karşı karşıya gelecek. Dolayarak ilmeğimizi arttırıyoruz. Sağ kesimden sonra bir tane düz örüyorum tam orta bölüme. Tekrar artırıyorum. Bu defa bu artırmamda sola doğru yine ilmeklerimi keseceğim. Onu da şöyle anlayın. Bakın burası standart kesilen sağ kesim ilmeklerimiz. Onun önünde 2 ilmek var. Onları demek ki sola keseceğiz demektir. Yönlerini çevirdim. Sola doğru kestim ve hemen karşısına 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İlmeğimi artırdım. Burası orta bölüm. Görüldüğü gibi ilmekleri örüyorum. 3 tane düzümüz var. İkincisine başlıyorum. Sol kesim ilmeğim var. Önce artırıyorum. Daha sonra ilmeklerimin yönlerini çeviriyorum ve sola doğru kesiyorum. Arkasına hemen 2 ilmeği birlikte karşılıklı gelecek şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine ilmek artırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru keseceğim. Önce sol kesim. Hemen yanına sağ kesim yapıyorum. Tekrar dolayıp ilmeğimi artırıyorum ve burada da 2 tane ilmeğimiz var. Onları da örüp sıramızı, son ajur sıramızı bu şekilde
yapıyoruz. Bundan sonra artık içerideki bölümle işimiz kalmıyor. Modelimizin bu çatı dediğimiz bölümünü oluşturarak devam ediyoruz. 41. sıramıza geldik arkadaşlar. Uzunca bir model. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Dolayıp bir ilmek artırdım ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 1, 2, 3 düz ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Dolayıp ilmeğimi artırdım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 düz örüp ilmek artırdım. 2 ilmeği yönlerini çevirip sola kestim. 3 adet düz örüyorum. Ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeği yerine dolayarak ilmeğimi artırdım. Kalan son 3 ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Geldim yine ön yüze. Örneğimin 43. sırasına kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırdım ve 2 ilmeği birlikte sola kestim. Ben 2 ilmeğimin de yönlerini çeviriyorum. Bir düz örüp 2 ilmeğin yönlerini sağ tarafa doğru kestim. İlmeğimizi artırdık ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz ördüm. İlmek artırdım. Önce 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek artırdım. Burada da oluşan 4 adet ilmeğimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve geldim yeniden örneğimin 45. sırasına. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz örüp ilmek arttırdım. Burada üçlü kesim yapacağım. Birinci ilmeğimi